Herkese merhaba, ben Muhammed Musab Öztürk. Bugün sizlere Darktable'da HDR fotoğraf yapmayı anlatacağım. HDR fotoğraf hazırlayabilmek için 3 farklı pozlama değerine sahip aynı kareden çektim. Şimdi ise programla bu fotoğrafları üst üste birleştirmek kaldı. Onu göstereceğim. Hazırladım ben fotoğrafımı. Şimdi çekmiş olduğum bu 3 fotoğraf. Üçünü seçiyorum fotoğraflarımı. Sağ tarafta Select Image'a geliyorum. Burada Create HDR seçeneği var. Ona tıklıyorum. Ve sol altta gördüğünüz gibi fotoğrafları program birleştiriyor. Ve bir tane DNG formatında fotoğraf oluşturuyor. DNG formatı dünyada kabul görmüş bir RAW uzantısı, yani ham bir fotoğraf formatı bu. Herhangi bir kamera firmasına veya şirketine ait değil. Yine RAW fotoğrafın içermiş olduğu bütün bilgileri içeriyor ve daha az yer kaplıyor. Şimdi fotoğrafı oluşturduktan sonra işlemeye geçiyorum. Burada ben fotoğrafımı hazırladım. Daha önceki derslerde fotoğraf işleme ile ilgili birçok konudan bahsetmiştim. Orada kendi tarzınıza göre fotoğrafı düzenleyebilirsiniz. Ya da fotoğraf düzenleme videolarında fotoğrafları nasıl düzenlediğimi izleyebilirsiniz. Burada 3 fotoğrafı birleştirerek oluşturmuş olduğumuz bu fotoğrafla tek fotoğraf üzerinde yaptığımız çalışmanın farkını göstereceğim şimdi. Şimdi bu fotoğrafım böyleydi ve düzenlemeler sonucu bu hale geldi. Şimdi buna benzer olarak da 3 farklı pozlama yapmış olduğum fotoğraflardan normal pozlanmış olan fotoğrafımı da düzenledim. Şimdi DNG dosyasına göre bu RAW dosyası farklı olduğu için düzenleme tarzı da farklı. Ama ben yakın olarak birbirlerine benzetmeye çalıştım. Şimdi bu iki fotoğraf arasındaki farkı görmek için tam ekran yapıyorum taba basıp. Fotoğrafa yakınlaştığımda anlayacağız. Tek fotoğraf üzerinde HDR yapmayla 3 fotoğraf, 4 fotoğraf, 6 fotoğraf üzerinde HDR yapmanın farkını. Şöyle gökyüzüne doğru yaklaşayım. Bu tek fotoğraf üzerinde yapmış olduğum çalışma. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla kumlama var fotoğrafta. Şimdi 3 fotoğrafı birleştirerek yapmış olduğum çalışmanın sonucuna bakalım. Bu fotoğrafım ise daha temiz bir görüntüye sahip. Bunun sebebi de 3 fotoğrafı üst üste bindirerek kullanmış olmamız. Şöyle gökyüzünde göstereyim yine. 3 fotoğrafı üst üste bindirdiğimizde piksellerin yerleri değiştiği için tek fotoğrafta oluşan kumlamalar da yer değiştiriyor. Bu sayede biz daha temiz görüntü elde etmiş oluyoruz. Tek fotoğraf üzerinde yapmış olduğumuz çalışma ise bütün piksel değerleri tek olduğu için fotoğrafta daha fazla kumlamaya sebep oluyor. 3 fotoğraflı haliydi. Şimdi tek fotoğraf olana dönüyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla kumlama var fotoğrafta. HDR oluşturmak Darktable'da bu kadar kolay açıkçası. Bir program eklentisine ihtiyacı yok. Program kendi içerisinde HDR fotoğraf oluşturabiliyor ve oluşturmuş olduğu HDR fotoğrafı DNG formatında oluşturuyor. Yani ham fotoğraf haliyle oluşturuyor. Bu da size çalışma konusunda daha çok kolaylık sağlıyor. Darktable'da HDR oluşturmayla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.